Merhaba arkadaşlar, bugünkü ilk vakamızda, öldürüldükten sonra, kendi cinayetini çözen Teresita Basa'nın trajik sonuna tanık olacağız. İkinci vakamızda ise, yanan arabasının yanında yanmak üzereyken bulunan 19 yaşındaki Jessica Chambers'ten bahsedeceğim. Derin bir nefes alın ve ilk trajik vakamıza giriş yapalım. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. 1929'da Filipinler'de doğan Teresita Basa, 1960'larda müzik okumak için Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmıştı. Daha sonra Chicago, Illinois'teki Edgewater Hastanesi'nde solunum terapisti oldu. Sessiz ve alçakgönüllü, şiddet içeren bir suçun kurbanı olmasını bekleyeceğiniz son kişiydi. Ancak 21 Şubat 1977 gecesi saat 22'de dairesinde çıkan yangını söndürmek için itfaiye çağrıldı. Yangında göğsüne gömülü bir kasap bıçağıyla yanan bir şiltenin altında çıplak vücudunu buldular. Müfettişler, yangının cinayeti örtbas etmek için çıkarıldığına inanıyorlardı. Cinsel bir suçun kurbanı olduğuna dair kanıtlar vardı. Ancak otopsi, tecavüze uğramadığını belirledi. Suç için belirgin bir sebep yok gibiydi. Müfettişler, çoğu yangında yok olduğu için çok az fiziksel kanıt da bulabildiler. Polis birkaç ipucunun peşine düştü, ancak daha sonra hepsi reddedildi. Aslin suça karışmış olabileceğinden şüpheleniyorlardı, ancak baş harflerinin ne anlama geldiğini bilmiyorlardı. Tartıştığı iddia edilen erkek arkadaşı olası bir şüpheli olarak görüldü. Teresita'nın öldürülmesinden 5 aydan fazla bir süre sonra, Filipinler'den başka bir yerli olan iş arkadaşı Remy Chu ve kocası Joe, cinayet hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia ederek dedektif Joe Stachula ile temasa geçti. Remy, Joe'ya kısa bir süre sonra, Teresita'nın kendisine göründüğü, polise gitmesi ve başına gelenleri anlatması için yalvardığı hayaller ve rüyalar görmeye başladığını söyledi. Bir gece Remy evde uyurken Joe'ya göre başka bir sesle konuşmaya başladı. Onun Teresita olduğunu söyledi. Boya katilinin adının Allan Chauveri olduğunu söylemiş. Sesin, hastanede çalışan bir hademe olduğunu iddia etti. Ancak uyandığında ne olduğuna dair hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti. Joe ilk başta polise gitmemeye karar verdi. Sonra ses ikinci kez Remy'yi ele geçirdi ve Boya'ya neden polise gitmediğini sordu. Chauveri'ye karşı hiçbir kanıtı olmadığını söyledi. Ses daha sonra Joe'ya, cinayetten sonra Teresita'nın mücevherlerini alıp kız arkadaşına verdiğini söyledi. Dedektif Stachula bu bilgiye güvenip güvenemeyeceğini bilmiyordu. Chauveri'nin geçmişini araştırmaya karar verdi. Chauveri'nin Teresita'ya yakın yaşadığını öğrendi. İş arkadaşları, onun televizyonunu tamir etmek için, o gece dairesine gitmeyi planladığını doğruladı. Stachula, Chauveri'yi sorgulamak için getirdi. Televizyonu tamir etmek için dairesine gittiğini doğruladı. Bunu yapacak araçları olmadığını iddia etti ve bu yüzden eve döndü. Stachula buna inanmadı, bu yüzden Chauveri'nin kız arkadaşıyla temasa geçti. Chauveri'nin son zamanlarda ona herhangi bir mücevher verip vermediğini sordu ve o da verdiğini söyledi. Teresita'nın arkadaşlarının ve ailesinin incelemesine izin vermeyi kabul etti. Bir kısmının Teresita'ya ait olduğunu doğruladılar. Kanıtlarla karşı karşıya kalan Chauveri, Teresita'nın cinayetine itiraf etti. Dairesinden ayrıldıktan sonra geri dönüp onu soymak için bir plan yaptığını söyledi. Döndüğünde, onu tekrar içeri aldığını söyledi. Kapıyı kilitlemek için döndüğünde, onu arkadan yakaladı ve ona saldırdı. Cinsel suç süsü vermek için onu soydu. Daha sonra yatağını aldı, vücudunun üzerine benzin döktü ve ateşe verdi. Chauveri, itirafına rağmen Teresita'nın öldürülmesinden sorumlu olmadığını iddia etti. Bir yanlış yargılama meydana geldiğinde, 23 Şubat 1979'da soğukkanlı suçundan yalnızca 14 yıl hapis cezası alarak suçunu kabul etmeye karar verdi. 1983 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Ben ikinci vakamıza hızlı bir geçiş yaparken sizlerin bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlarda görmek isterim.
6 Aralık 2014 günü saat 20.10'da 19 yaşındaki Jessica Chambers, yanan arabasının yanında yanarken bulundu. Tüm vücudunda yanıklar oluştu. Vücuduna yanıcı bir sıvı dökülmüştü. Ertesi sabah erken saatlerde aldığı yaralar nedeniyle öldü. Jessica'nın arabasının anahtarları daha sonra olay mahalline yakın bir yolda bulundu. Cep telefonu, cinayet günündeki hareketlerinin tespiti için yetkililer tarafından incelendi. Sabahı iki arkadaşıyla geçirdiğini belirlediler. Daha sonra kaldığı annesi Lisa'nın evine gitti. Öğleden sonra, birinden bir mesaj aldıktan sonra ayrıldı. Lisa'ya yiyecek bir şeyler alıp arabasını temizleyeceğini söyledi. Saat 17.30 civarında, cesedinin bulunduğu yerden yaklaşık 1,5 mil uzaktaki bir benzin istasyonuna gitti. Bu onun canlı görüldüğü son gündü. Telefonundan alınan konum verileri, akşam 6 civarında yakındaki Batesville'e gittiğini ancak akşam 6.30 civarında Courtland'a döndüğünü gösterdi. Batesville'de ne yaptığı bilinmiyor. Yaklaşık 15 dakika sonra, alışılmadık derecede sessiz olduğunu fark eden annesi onu aradı. Saat 19.30'da, yaklaşık yarım saat sonra bulunduğu bölgeye gitti. Yetkililer henüz herhangi bir şüpheliyi tespit edemedi ve bu dava çözülmedi. Jessica ilk müdahale ekipleri tarafından tedavi edilirken, iddiaya göre Eric veya Derek adlı birinin kendisine saldırdığını söyledi. Ancak bu isimde hiçbir şüpheli bulunamadı. Bölgeden bu isimlere sahip neredeyse herkes sorgulandı, ancak hepsi reddedildi. Jessica'nın erkek arkadaşı, Travis Sanford, Şubat 2016'da Quinton Tellis, Jessica'nın öldürülmesiyle ilgili olarak cinayetle suçlandı. Daha önce hırsızlık, uyuşturucu bulundurma ve polisten kaçma suçlarından mahkumiyetleri vardı. Ayrıca 2015 yılında, ölümünden sonra kredi kartlarını kullandığı Maingechen Xiao adlı başka bir kadını öldürmekten tutuklanmıştı. Bu durumda, müfettişler onu cep telefonu ve mesaj kayıtları ile bağdaştırdı. Onu birkaç haftadır tanıyordu ve iddiaya göre romantik bir ilişki içindeydiler. Ayrıca ölmeden önce ona mesaj atan son kişiydi. Tellis, Jessica'nın öldürüldüğü günle ilgili hikayesini birkaç kez değiştirdi. Başlangıçta, onunla sadece sabahları birlikte olduğunu iddia etti. Cinayet sırasında Batesville'de bir dükkana gittiğini iddia etti. Güvenlik kamerası görüntüleri Tellis'i, yangının fark edilmesinden 15 dakika sonra saat 20.26'da mağazada gösteriyordu. Ancak cep telefonlarından alınan konum verileri, akşam 7.30'a kadar birlikte olduklarını gösterdi. Tellis, Jessica ile aynı zamanda Batesville'e gidip gelmişti. Bundan bahsedildiğinde, akşam 7'ye kadar onunla olduğunu söyleyerek hikayesini değiştirdi. O gece bir arkadaşının onu aldığını iddia etti. Ancak yetkililer arkadaşını sorguladığında, o gece Nashville'de bir futbol maçına gittiğini söyledi. Oradaki katılımı, Tellis'in mazeretini çürüterek doğrulandı. Tutarsızlıklarla karşılaşan Tellis, hikayesini bir kez daha değiştirdi. Jessica'nın o gece onu aldığını ve Batesville'deki bir Taco Bell'e gittiklerini söyledi. Evine geri döndüklerini ve garaj yolunda oturup müzik dinlediklerini iddia etti. Akşam 7'de ayrıldık dedi. Ancak cep telefonunun konum verileri ve evinin yanındaki bir benzin istasyonundan alınan güvenlik görüntüleri, onun akşam 7.30'da ayrıldığını ve daha sonra yanmakta olan arabasının olduğu bölgeye gittiğini gösterdi. Yetkililer, Jessica'nın Tellis'in evinden ayrılmasıyla ateşler içinde bulunması arasındaki 30 dakika içinde başka biriyle karşılaşmasının son derece düşük bir ihtimal olduğunu söylediler. Araba anahtarlarından bulunan DNA için Tellis'in DNA'sı alındı. Olay yeri ile kız kardeşinin evi arasındaki bir yolda bulundukları ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kız kardeşine ait olduğu tahmin edilen bir aracın olay yerine doğru gitmeden önce saat 19.50'de evinde kısa bir süre durduğu görüldü. Gözetim videosu, o gün 3 kez kıyafetlerini değiştirdiğini göstermeye de yardımcı oldu. Jessica'nın öldürülmesinden sonraki bir saat içinde Tellis, önceki günlerde sürekli iletişim halinde olmalarına rağmen, onunla tüm iletişimini cep telefonundan silmiş ve onu kontrol etmeyi bırakmıştı.
Silinen mesajlar, cinayetten bir hafta önce defalarca onunla seks yapmak istediğini gösterdi. Her seferinde talebini reddetti. Mesajlar ayrıca, öldüğü gün 4 kez seks yapmayı reddettiğini de gösterdi. Savcılar, Tellis'in garaj yolundayken Jessica ile seks yapmaya çalıştığına, ancak Jessica'nın direndiğine inanıyor. Öfkelendiğine ve bilincini kaybedene kadar onu boğduğuna inanıyorlar. Kendisini suçtan uzaklaştırmak için daha sonra arabasını yangının başladığı yere ve Jessica'nın bulunduğu bölgeye sürdü. Daha sonra yürüyerek yakındaki kız kardeşinin evine koştu, arabasını aldı, evinden benzin aldı, Jessica'nın arabasına döndü ve Jessica içindeyken onu ateşe verdi. Tellis'in savunması, Jessica'nın Eric veya Derek olarak tanımladığı kişinin onun gerçek katili olduğunu iddia etti. Tellis polise Derrick Holmes adlı bir cinsel suçlunun onu takip ettiğini söyledi. Şahitler onları birlikte gördüklerini iddia etti. Ancak, müfettişler tarafından mazeretine ve birkaç görüşmeye dayanarak reddedildi. Ayrıca doktorlar ve diğer uzmanlar, ağzındaki ve boğazındaki yaralar nedeniyle düzgün bir şey söylemesinin zor olacağını belirtti. Ayrıca cinayetten 30 gün önce cep telefonunu Eric veya Derek adında biriyle konuşmak için kullanmadı. Ekim 2017'de Tellis, Jessica'yı öldürmekten yargılandı. Karar başlangıçta suçsuz olarak okundu. Ancak, birçoğu suçlu oy verdiği için jürinin talimatları yanlış anladığı ortaya çıktı. Bir saat sonra geri döndüler ve bir karara varamadıklarını söylediler. Yanlış yargılama ilan edildi. 24 Eylül 2018'de farklı bir ilçede yeni bir duruşma başladı. Ancak bu sırada yeni jüri de bir karara varamadı. Bu nedenle yeniden yanlış yargılama ilan edildi. Savcılar, Tellis'i Jessica cinayetinden 3. kez yargılayıp yargılamamaya karar verdi. Şubat 2019'da Tellis, Main Xiao cinayetinde cinayet suçlamasıyla suçlandı. Yakında onun davasında yargılanacağı Louisiana'ya nakledildi. Ne yazık ki Lisa, Jessica için adaletin yerini bulduğunu görmeden 29 Ekim 2021'de 52 yaşında vefat etti. Panola ilçe adli tabibi Grace Gulledge, 33 yaşındaki Travis Sanford'un bir sabah arkadaşı tarafından Jordan'daki Woodruff Caddesi'ndeki evinde vurulduktan sonra öldüğünü doğruladı. Evet arkadaşlar, bir davanın daha sonuna geldik. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki dava videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.